Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sevgiler, selamlar. Yeni bir canlı yayınla beraberiz. Bu canlı yayının konusu gündemde olması hasebiyle İran meselesi. İran meselesi çok hassas bir mesele. Çok fazla kişinin bilmediği, çok fazla kişinin yanlış anladığı bir durum. Onun tarihine gireceğiz. Bir dakika. Sohbete giremiyormuşum. Neyse daha sonra sohbet ederiz. Konuya girelim. Önce İran'ın tarihinden bahsedelim. İran'ın tarihi çok eski. Safeviler gerçekten kendini çok iyi geliştirmiş bir medeniyet. Dünyada iki tane büyük medeniyetten biriydi Persler ve Roma. Yani daha önce pek çok medeniyet vardı ama en meşhurları, son dönemdeki en güçlü, en meşhurları onlardı. Bir dönem ateşi taparlardı. Daha sonradan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra, Hazreti Ali'nin şeyinden sonra daha önce de bahsetmiştim. İslam'ı parçalamak ve saltanatlarını sürdürmek. Çünkü İslam saltanatlarının birilerinin saltanatı üzerinde çok önemli bir sorun teşkil ediyordu. Çünkü sömüremiyorlardı günümüzde olduğu gibi. Yani Müslüman faiz almaz. Faiz yemez, haram yemez, harama şey yapamazsın. Bu saltanatçılarda liyakatleri ve yetenekleri olmamalarına rağmen faizle ve benzeri şeylerle beslendiğinden, insanları sömürmekle beslendiğinden dolayı bütün şeylerini kaybetmişlerdi. Bunun için yani bel altından vurması, arkadan fitne bucur gibi şeyler geçirmesi gerekiyordu. Dolayısıyla da bunun için çeşitli entrikalar çeviriyorlardı. İşte Hazreti Osman döneminde Hazreti Osman'ı şehit ettiler. Hazreti Ömer'i de şehit ettiler de. Hazreti Ebubekir'in de şehit edildiğine dair şeyler var. Neyse gelelim şeye. Hazreti Ali döneminde bu İran meselesine geleceğiz. Hazreti Ömer döneminde işte silah zoruyla, yani vergi vermemeleri kastıyla şey yapılmıştı. Yani ya vergi verirsiniz ya da sizi savaş ilan ederiz. Savaş olmaması için savaş olmaması için, yani şey yapmamak için para vermeyi tercih etmişler. Yani Müslüman olmayı tercih etmişlerdi para vermemek için. Tabi bu da Hazreti Ömer'den büyük bir kin ve öfke duymalarına sebebiyet vermişti. Dünyanın en kinci milletlerinden biri İranlılar. Diğeri Çinler. İkisi de aynı şekilde nereye giderse gitsin özünü kaybetmezler ve kendi şeyini kaybetmezler. Kendi özelliklerini kaybetmezler. Alttan çeşitli entrika çevirerek istediklerine ulaşırlar. Hazreti Ali döneminde işte bu gemi azıya alanlardan bir tanesi Yahudi, Müslüman görünümlü bir Yahudi şey yapıyor. Hazreti Ali'ye secde ediyor. Diyor ki sen bizim Allah'ımızsın diyor. Hazreti Ali onu kovuyor fitne çıkmasın diye. O da İran'a gidiyor. İran'da onu Hazreti Ömer'e olan düşmanlıklarından yola çıkarak pekiştirmeye başlıyor. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Ali'ye söylediği bir ifade var. Senin yüzünden iki fırka şey yapacak, cehennemlik olacak. Biri çok sevdiği için, biri nefret ettiği için şeklinde. Daha sonra işte artmaya başlayınca bu bozuluyor. Mesela günümüzde maalesef İran'ı çok dindar olarak bilinir ama bozulmuş, tarif edilmiş, tamamen Hazreti Ali sevgisiymiş gibi gösterilmiş ama aslında alakası olmayan, onu kullanarak topluma tefrika,
sokmak isteyen toplum olmuş hep. Ve İran'ın tarihine bakın, hiç Müslüman olmayan hiçbir devlette bir savaşı yoktur. Bugünkü aslında Yahudiler kurduğundan dolayı da İran'la İsrail aslında bir paranın iki yüzü gibidir. O kadar birbirlerine yakındırlar. Hepsi göstermeliktir düşmanlıkları. İşte Şah İsmail döneminde de Alevilik kavramı gelmişken ona da değineceğim. Yavaş yavaş gireceğiz. Petrol meselesine gireceğiz. Alevilik kavramı, yani Hazreti Ali'yi sevdiğini söyleyen, bölgelere göre değişmiş. Her gittikleri ülkede farklı bir Hazreti Ali sevme kavramı geliştirmişler. Türkiye'ye geldiklerinde yüksek köylerde genelde şamanlar olduğunu, hatta bu saz çalma ve benzeri folklorik kıyafetler, daha çok şaman kıyafeti, onlarla birleştirerek ikisini farklı bir şey yapmışlar. Mesela Suriye Alevileri başkadır, Yemen Alevileri başkadır, Katar Alevileri başkadır. Hepsinin bambaşka kültürel geçmişleri vardır. İşte bozula zamanla boza bunun farkına varmış. Yavuz Sultan Selim daha fazla olmaması için yapmış. İran'a sefer açarak Şah İsmail'i ortadan kaldırmış tehlike, ama yine de İran olarak devam etmiş. Hatta yakın zamanda Pers devleti olarak biliniyordu. Hala son dönemlerde İran olarak değiştirdi. Şimdi yine başka bir boyuta geçelim. İngilizler meselesi. İngilizler 1. Elizabeth döneminde dünya bayağı bir güçlenince artık dünyayı sömürmeye başladılar ve Okyanusya dediğimiz Uzak Doğu'yu, Uzak Doğu kavramı kime göre uzak? Yani bu da ayrı bir mesele. Uzak Doğu, Orta Doğu neye göre orta, neye göre uzak, neyi baz alacağız? O da işin değişik bir boyutu. Uzak Doğu'yu keşfedince oradaki baharat, işte İran'daki kumaş, hatta olmaması için, İngiliz kumaşların satılması için Hindistan'da bir sürü terzinin ellerini kesmişlerdi ki olmasın, kumaş üretmesinler, yapmasınlar, hepsini bizden alsınlar gibi çok ağır şeyler yapmışlardı. Çok ağır uygulamalar yapmışlardı. Neredeyse kan kusturuyorlardı Asya'da. Çok büyük bir baskı altındaydılar. Ve böyle ticaretlerini, paraları İngiltere'ye aktarıyorlardı. İngiltere dediğimiz o zamanlarda aslında İngiltere tam olarak İngiltere değil. Yine Rothschild dediğimiz ailenin bir kısmının İngiltere'ye geçmesiyle aslında İngiltere yapan Rothschild'lerdir. 2002'de geçerek 200 dünya bankalarından 200 trilyon dolar çekerek Çin'e gitmiş, Çin'i kalkındırmış ve Çin, dikkat ettiyseniz 2000'den sonra çok büyük bir kalkınma yaşamış. Onun da arkasında Rothschild'ler var. Yani bugün pek çok sermayenin, büyük markanın daha doğrusu arkasında Rothschild'ler var. Rothschild yani şu an dünyayı yöneten, bakmayın birilerinin salak salak anlamadığı şeyler konusunda fikir yürütmelerine alakası yok. Çatır çatır dünyada böyle dünyayı yöneten aileler, böyle şeyler var. Birilerinin bunu anlamamış olması, kafalarının basmıyor olması ya da başka hesaplar taşıyor olması ya da onların borazanlığını yapıyor olması konuyu değiştirmiyor. Neyse 1800'lü yıllardan sonra petrol keşfedilmeye başlıyor. Artık nerede petrol var bu derken İran'ın Kum şehrinde büyük petrol yatağı olduğu keşfediliyor. Fakat bu direkt olarak söylenmiyor. Oraya ajanlarını gönderiyorlar. Ajan orada o dönemin Şah Rıza'nın yanına giriyor. Kendini sevdiriyor. Mühendis aynı zamanda. İsmi de bir saniye. Evet. İsmi de Baron Julius. Uzun müddet orada araştırma yapıyor. İşte adı altında, işte tarihi eserdi, işte madencilikti falan filan adı altında. Oralarda tespit. Ona Şah Rıza ona istediği imtiyazı vermiyor orada. İstediği gibi hareket edebilme imtiyazı vermiyor. Daha önce de bahsetmiştim.
Onlar imtiyaz adı altında mesela demiryolu yapıyor ama onun yanında diyor burada rahat hareket edebilmiyor. Orada rahat hareket ederken mesela Halep, Musul'da falan orada da petroller vardı. Orada da şey yapacaktı ama rahat hareket ettirmiyorlar. Rahat hareket edemeyince, istediğini alamayınca da gidiyorlardı. Neyse uzun müddet bayağı bir direndiler, araştırdılar. Ee, Artık umudu kesti. Bu sırada kumda petrol bulundu. Bu sırada tabii uzun zaman orada şey yapınca Şah Rıza'nın yanında hizmet edince Şah Rıza buranın o kumun o bölgenin bulunduğu mıntıkanın şeyini tapusunu şeye veriyor. Bu vatandaşa veriyor. Barona veriyor. Baron da artık kendini şeye veriyor. Dini ibadetlere veriyor. Şey yapmayacağım. İngiltere'ye artık şey yapmak istemiyor. Tamamen kiliseye vereceğini söylüyor. Kiliseyle bağlarını kopartıyor. Bunun için de şeye geçecek. İngiltere geçecek. İskenderiye'den gemiye biniyor. Orada dini bütün bir tane Hristiyan gençle tanışıyor. Ahbap oluyor falan filan. İşte bir şeyler yiyip içiyorlar. Daha sonra uyuyakalıyor. Meğer o şey başka bir İngiliz ajanıymış. Onun tapusunu alıyor, gidiyor İngiltere'de. İngiltere'de haklarını o şekilde alıyor. Katakulle üzerine katakulle. Neyse İngiltere şey yapıyor. Orada petrol çıkarmaya başlıyor. O dönem İran İngiliz büyük petrol şirketi adı altında bugünkü sonra da British BP petrolüme dönüyor. BP o zaman da çıkma. BP petrolleri var yani Türkiye'den çekildi. O da Rothschild'lerin. Ve orada büyük bir şey kurmaya, büyük bir şey kazanmaya çalışıyor. Aynı zamanda Ruslar da İran ordusunu yetiştirenler Ruslar da İran'ı kullanarak denizlere inme amacındalar. Aynı zamanda İngilizlerin de orada hesapları var. İngiliz ve Amerikalıların hesapları var. Uzun müddet o petrolleri götürüp kanını emiyor. Şeylere de böyle 3-5 kuruş veriyor. İran yönetimine de 3-5 kuruş veriyor. Daha sonra işte bunları yiyor. Daha sonra Başbakan Musaddık geliyor. Musaddık diyor ki artık diyor yeme dönemi bitti. Biz size yedirmeyeceğiz. İran kullanacak diyor. İngilizler bu durumdan tabii mutlu olmuyorlar. Daha sonra bunun Musaddık'la anlaşmaya çalışıyorlar. Fakat Musaddık bütün kapıları kapıyor. Tam bu sırada da Rusya İran'da devrim yapıp İran'a hakim olma aşamasında. Zaten polislerini, askerini büyük ölçüde o yetiştirmiş. Hakim çok kısa bir zamanda şey yapacak. Musaddık daha sonra İngilizler birdenbire yok oluyorlar. Kayboluyorlar. Musaddık ne yaptığını anlıyor. Başbakan Musaddık. İngilizlerle iletişime geçmeye çalışıyor fakat hiçbir şekilde kimsenin muhatap bulamıyor. Kimseyi bulamıyor. Daha sonra şey yapıyor. Katakulle şey yapmaz tam böyle Rusya darbe yapacak çok kısa bir zaman diliminde İngilizler apar topar şeyi getiriyorlar sürgündeki Hümeyni'yi getiriyorlar. Birkaç saatlik gibi bir zaman diliminde bile Amerika ile anlaşarak apar topar darbe yapıp Rus darbesinde bastırıyorlar ve orada bir hakimiyet kuruyorlar. Hümeyni'yi göstermelik olarak oraya getiriyorlar ve orada Amerikan düşmanıymış gibi gösterip orada istediklerini devam ettiriyorlar ve sonra İran-Irak Savaşı başlıyor. İran-Irak Savaşı çok saçma sebeple başlıyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Oradaki şeyler de mesela
şeyde Ramazan'da duruyorlar, belli zamanlarda duruyorlar. Yani dur sıkıldık işte yorulduk devam edelim şeklinde. Yani böyle birbirlerini şey yaparak onların petrollerini o sırada İngilizler ve Amerikalılar götürüyorlar. Yani aslında İngiliz yani Hümeyni dediğimiz kişi aslında İngilizlerin, Amerikalıların oraya getirip sembolik olarak yaptığı, başa getirdiği biri. Ve şu anki Molla rejimi de aynı şekilde. Bakmayın dindarlık diye nitelendirince hemen İran ya da Suudi Arabistan getirip başka boyutlara taşımaya çalışıyorlar. Yani onları örnek gösteriyorlar. Oradaki zulümleri göstermeye çalışıyorlar. Oradaki baskıları göstermeye çalışıyorlar ama aslındaki dava o değil. Bütün İslam ülkelerinde olduğu gibi e, başlarına getirmiş oldukları istedikleri gibi kuklaları istedikleri gibi kullanarak, istedikleri gibi hareket ederek onlarla yapıyorlar. Tavana Müslümanmış gibi gösterdikleri ama aslında kendilerinde olan kişilerle o ülkeleri yönetiyorlar. İstedikleri onların bütün zenginliklerine çöküyorlar. Bunu tabii yani aslında dediğim gibi yani Amerikan düşmanlığı işte düşmanlığı falan filan diyerek yapıyorlar. Bir taraftan da İsrail düşmanlığı gibi aslında alakası yok. Yani tarihe baktığınızda mesela bunların ciddi dertleri, savaşları, mücadeleleri falan olmamış yani. Mesela hiç İran'ın İsrail'e saldırdığını gördünüz mü, duydunuz mu? Duyamazsınız. Ya da herhangi Müslüman olmayan bir ülkeye saldırdığını duydunuz mu? Duyamazsınız. Olmaz. Çünkü onların yönetiminde olan halkı olabilir ama aldatılmış, suistimal edilmiş, kandırılmış. Şimdi yeniden böyle bir çabaları var. Tamamen işte o yapıp boyut değiştirecekler. Tamamen orada. Gerçi şu an dünyada petrol rezervleri 40 yıllık kaldığı söyleniyor. 40 yıl sonra değişecek tabii şartlar. O yüzden elektriklilere ağırlık verilmişti. Elektriklerin çıkmasıyla çıkması aynı zamanda tekabül etmişti. Petrollü araçların çıkması aynı zamandaydı aslında ama dediler ki bu işi üretenler önce şu petrollerini bitirelim bunların. Böyle ağızlarını bir parmak bal çalalım. Sonra bakarız, bilahare bakarız. Şu anda petrol bitmek üzere. Dolayısıyla bir anda şeyleri de kalmayacak. Hesabeleri de kalmayacak. O yüzden böyle bir durum oldu. Ben bu niye olmadı? Ben onu bir sonlandırayım. Tekrar bir yapalım.